Kanalın en önemli videosuna hoş geldiniz. Gerçeği bulda bugüne kadar uzaylılardan tutun uç bilime kadar, antik medeniyetlerden tutun dinlerin sırlarına kadar yüzlerce video yaptım. Ama nihayetinde dilerseniz o videoların hepsini umursamayabilirsiniz. Ateistseniz dini videolar sizin için anlamsız olabilir. Bilimsel gelişmeleri önemsemiyorsanız kuantum fizik sizin için gereksiz olabilir. Uzaylılara inanmıyorsanız Pentagon'un yayınladığı dosyaları sallamayabilirsiniz. Fakat bu video dünyanın neresinde yaşıyorsanız yaşayın, dininiz, inancınız, geleceğe dair beklentiniz ne olursa olsun istisnasız bu gezegen üzerinde yaşadığınız sürece sizi doğrudan ilgilendiren bir video. İklim konusu an itibariyle insanlığın karşısındaki en büyük tehditlerden birisi. Ve bu konuda hızla gereken adımlar atılmaz ve hazırlıklar yapılmazsa hem bizim türümüz hem de ekosistem için zaman gitgide daralıyor demektir. Bu yeni bir şey değil. Dünya bunu defalarca yaşadı ve bir şekilde hayatta kaldı. Ama bu sefer en azından bizim için durum farklı. Çünkü biz bunu daha önce yaşamadık ve açıkçası bu felaketler karşısında nasıl hayatta kalabileceğimizi de bilmiyoruz. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Evde, arabada, Okame kasegu watashi wa shita. Ya da iş yerinde. Siz neredeyseniz Sorbil'in eğitimleri orada. Sorbil'in mobil uygulaması hem App Store'da hem de Google Play Store'da yayında. Size uzun zamandır Sorbil'i tanıtıyorum. Sorbil bu esnada Türkiye'nin en büyük online platformlarından biri haline geldi. Abonelik sistemiyle on binlerce insanın gerçek potansiyellerini keşfetmesini sağladı. Sorbil artık hem web sitesi üzerinden hem de mobil uygulaması üzerinden kullanılabilmekte. Mobil uygulamasında web sitesinde olmayan ek özellikleri de keşfedeceksiniz. Örnek olarak eğitimleri indirip daha sonrasında internet bağlantınız olmadan da izleyebileceksiniz. Sorbil'i bilmeyenler, yeni tanışanlar için bir hatırlatma yapalım. Sorbil, yabancı dil, yazılım, kariyer ve kişisel gelişim kategorilerinde uzmanlar tarafından hazırlanmış, sıfırdan ileri seviyeye kadar eğitimlerin bulunduğu bir online eğitim platformu. Aynı zamanda uluslararası bir akreditasyon kurumu olan CPD'nin de bir üyesi ve tüm sertifikaları uluslararası. Mobil uygulamaya entegre edilmiş yapay zeka Billy ile sohbet edebilir, pratik yapabilir ve ona sorular sorabilirsiniz. Premium aboneliğiyle tüm eğitimlere ek olarak Billy'e de sınırsız erişebiliyorsunuz. Sorbil Premium'un aylık ücreti ise 69.90, yıllık ücreti ise 349 TL. Size özel tanımlanan gerçek koduyla %20 indirim de alabilirsiniz ve yıllık abonelik sadece 280 TL'ye gelir. Kupon kodu sadece web sitesine özel. Sorbil Premium'u web sitesi üzerinden satın alıp mobil uygulamayı da sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz. Sorbil'e isterseniz mobil uygulama üzerinden de abone olabilirsiniz. Ancak kupon kodundan faydalanmak için web sitesi üzerinden abone olmanız lazım. Sorbil'de birbirinden farklı yüzlerce eğitim artık avucunuzun içinde. Videoya başlarken bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu konu gerçekten son derece önemli bir konu. Bunu video izlensin diye tıklama tuzağı olarak söylemiyorum. Genelde öyle bir tarzım yoktur. Ama lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve dikkatlice izleyin. Çünkü televizyon programlarında yanlış bilgilendirmenin gırla gittiği ve hem ana akımın hem de uç komplocuların insanların kafasını karıştırdığı bir konu. Halbuki gerçekleri anlamak için ortada kalmak lazım. İşte bu videoda elimden geldiğince size tüm iddiaları ve tüm gerçekleri harmanlayarak sunmaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Hepinize tekrardan iyi seyirler dilerim. Günümüzde iklim değişikliği dediğimiz kavram aslında uzun yıllar boyunca farklı isimlerle anılıp durmuş bir olgu. Gelin her şeyin başladığı yere gidelim. 1824 yılı Fransa. Fizikçi Joseph Fourier, dünyanın yüzey sıcaklığını belirleyen faktörleri anlamaya çalışırken atmosferin de bu konuda önemli bir rol oynadığını fark etti. Güneşimiz devasa bir nükleer füzyon reaktörüdür ve dünyamıza her dakika 10 kentrilyon joule enerji gönderir. Daha anlaşılır bir şekilde dersem, Güneşten dünyaya vuran enerjiyi sadece 2 dakika için bile saklayabilirsek tüm insanlığın bir yılda kullandığı enerjiye denk gelir. İşte bu yüksek enerjili ışınlar atmosferden geçerek yüzeye çarpar ve gezegende bulunan her şeyi ısıtır. Sonrasında ise yüzey infrared ışınları şeklinde bu enerjinin bir kısmını uzaya doğru geri yansıtır. Bu son derece dengeli bir sistem. Fakat Joseph Fourier yaptığı çalışmalar sonucu atmosferimizin bu yansıyan ışıkları da yeniden alt katmanlara gönderdiğini ve böylece tarımda kullanılan bir sera mantığı ile gezegenimizi ısıttığını fark eder. Ve tarihe ilk kez sera etkisi tanımını kazandırır.
Onun izinden giden İsveçli kimyacı Svante Arrhenius ise 1896 senesinde bu çalışmayı daha da derinleştirir ve çeşitli gazların özellikle bu ışınları soğurup sonra yeniden yayıp sera etkisini arttırdığını kanıtlar. Mesela karbondioksit gibi, metan gibi, florlu gazlar gibi. Bu keşfin ardından Arrhenius daha henüz sanayi devriminin başındaki insanlığa şu uyarıyı yapar. İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbondioksit miktarı gelecekte dünyanın iklimini önemli ölçüde etkileyebilir. Günümüzde olanlara bakıldığında ne kadar naif bir uyarı değil mi? Adamcağız o zamanlar yeni gelişen sanayinin etkisini mesajının sonunda önemli ölçüde etkileyebilir olarak eklemiş. Halbuki şu an bu uyarıdan sadece 128 sene sonra o naif uyarı insanlık için bir varoluş sorunsalına doğru dönüşmeye başladı. Hayatımıza sera etkisi olarak giren kavram, takip eden senelerde küresel ısınma olarak popüler hale gelmeye başlayacak ve günümüzde de küresel iklim değişikliği başlığı altına girecekti. 20. yüzyılın başlarında Serbest Hava Okyanuslar Enstitüsü'nün kurucusu Guy Stewart Callendar, insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının küresel ısınmaya neden olduğunu gösteren ilk bilimsel kanıtları sundu. 1938'de yayınlanan makalesinde Callendar, İnsan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbondioksit, son yüzyılda dünyanın ortalama sıcaklığını yaklaşık 0,3 derece arttırdı diyerek dikkat çekici bir iddiada bulundu. Ya bu nasıl olur? Koskoca gezegeni hesaba katınca insanların atıkları nasıl bir etki yaratabilir diye düşünenleriniz varsa bunu 100 yıl önce de düşündüler. O zamanlar düşünenler belki bir nebze haklı olabilirlerdi. Ama günümüzde siz çok ciddi bir şekilde yanılıyorsunuz. Genelde televizyon programlarında iklim değişikliğinin olmadığını, bunun bir kandırmaca, bir toplum kontrol korkutması olduğunu savunan kişilerin en belirgin temel iddialarından birisi de demin de dediğim gibi insan faaliyetlerinin yaydığı sera gazlarının volkanlar gibi, yangınlar gibi doğal olaylar sonucu çıkan gazların yanında solda sıfır kaldığı düşüncesidir. Fakat bu son derece yanlış bir bilgi. Neden mi? Anlatayım. 1960'larda Amerikalı kimyacı Charles David Keeling, Hawaii'de bulunan Mauna Loa gözlemevinde düzenli olarak atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarını ölçmeye başlar ve takip eden yıllarda bilimsel camiada Keeling eğrisi olarak anılacak olan grafiği oluşturur. Keeling eğrisi bize insanlığın erişebildiği kadarıyla geçmişten günümüze kadar atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun nasıl arttığını gösteriyor ve grafiğe dikkatli bakarsanız ciddi bir kırılımın yaşandığını görürsünüz. Şu an ekranda gördüğünüz 2000 yıllık bir Keeling eğrisi modeli. Dikkat ederseniz İsa peygamberin doğduğu söylenen milat yani 0 senesinden 1750'ye kadar grafik yatay olarak ilerlemişken sanayi devrimi olan 1760'lardan itibaren yükselmeye ve modern sanayi patlaması ve petrol çağı ile birlikte de son 150 senede uçuşa geçtiğini görürsünüz. İşte bu insanlığın dünya atmosferini nasıl tek başına etkilediğinin en büyük bilimsel kanıtlarından birisidir. Ama ben yine de deminki konuya daha gündelik hayat örnekleri vermek istiyorum. Hani demiştim ya, aranızda volkanik patlamaların, yangınların yanında insanlığın etkisi nedir ki diyenler olabilir diye. İşte o konularda örnekler vererek daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Hepimiz 2010 senesinde yaşanan İzlanda'daki Eyjafjallajökull, ekranda gördüğünüz isimdeki yanardağ patlamasını hatırlarsınız. Hani günler süren patlama sonucu bütün Avrupa'da uçuşlar iptal olmuştu, tozların etkisi neredeyse Türkiye'ye kadar gelmişti. Kim bilir nedenli büyük oranda bir karbondioksit salınımı olmuştur değil mi? Aslında doğru, bayağı bir oldu. Günde 150 bin ton karbondioksit atmosfere salındı ve patlama yaklaşık 90 gün boyunca devam etti. Yani 13,5 milyon ton karbondioksit ve yaklaşık 30 bin tonluk çeşitli sera gazları atmosfere yayıldı. Bu yine küçük bir patlamaydı. Örneği büyütmek istiyorum. Modern çağlardaki en büyük patlamalardan birisi olan 1991 senesindeki Filipinler'deki Pinatubo yanardağ patlamasıdır ve atmosfere 42 milyon ton karbondioksit salmıştır. Şimdi bir de bunlara her sene olan dünya çapındaki toplam orman yangınlarını da ekleyelim dilerseniz. Özellikle son yıllarda arttığı için hesabı ona göre yaptım. Buna göre her sene orman yangınları dünyamıza 8,5 milyar ton karbondioksit yaymakta. Korkunç bir rakam değil mi? Volkanların milyonları bile bir anda küçücük kaldı. Peki sizce insanlık bir yılda toplam kaç ton karbondioksit salıyor? Orman yangınları kadar olamaz herhalde diyenleriniz varsa arkalarına yaslansınlar. Çünkü sadece 2022 senesinde insanlık olarak atmosfere 37 milyar ton karbondioksit saldık. Bu sadece 2022'ye has bir durum da değildi. 2021'de 36,4 milyar ton, 2020'de 34,8 milyar ton,
2019'da 36,8 milyar ton diye devam edip duruyor. Ve bu sadece karbondioksit miktarı. Bunun yanında metan, flor gibi diğer sera gazlarını da eklersek 2022'deki toplam zararlı salınım 46,2 milyar ton seviyesinde. Yani birisi size bir volkan patlıyor, tüm sera gazından fazlasını salıyor dediğinde tebessüm edin geçin. Çünkü insanların yayılımı ile yanardağları kıyaslamak, atom bombası ile havai fişeği kıyaslamak gibi kalıyor ne yazık ki. İşte bu akıl almaz etkinin üzerine bir de dünyanın kendi oluşturduğu doğal salınımlar eklenince işler gezegen üzerindeki bütün türler için çok tehlikeli bir hale geliyor. Doğanın ve üzerindeki canlıların değişen şartlara adapte olmaları için onlarca neslin üzerinden geçmesine ihtiyacı vardır. Ki buna rağmen bile çoğu zaman pek çok tür değişime adapte olamaz ve yok olur. Şimdi normalde binlerce sene sürecek değişim sürecini insanların yaptığı anormal müdahale sadece birkaç yüzyıla düşürmeye başladı. Buna canlıların adapte olmasının neredeyse imkanı yok. Bu sebepten ekosistem hızlanarak çökmeye başlıyor. Bunun en bariz etkisini okyanuslardaki devasa resif ölümlerinden görebilirsiniz. Resifler, şehirler büyüklüğünde canlı organizmalardır ve üzerlerinde de milyonlarca başka balık türü yaşar ve deniz ekosisteminin en önemli parçalarından birisidirler. Fakat artan ısılar ve atmosferdeki zehirli gazların artıp denizlerimiz tarafından emilmesinden dolayı denizlerdeki oksijen dengesi bozuluyor ve bu da hassas resiflerin beyazlayıp ölmesine sebep oluyor. Evet, belki gözümüzün önünde olmadığı için görmüyoruz ama 2016 ve 2017 yılları arasında toplamda 344.400 kilometrekarelik resif, yani Türkiye'nin yarısı büyüklüğünde bir alan ölüp gitmiştir. Bu sadece örneklerden birisiydi. Ekosistemsel çöküş gezegenin her köşesinde her an artarak yaşanmakta. Doğal olarak insan da bu sistemin bir parçası. Yediğimiz besinlerin çoğu bu canlıların yaptığı polenleme ile oluşuyor. Hem ısınma kaynaklı hem tarımsal ilaçlar kaynaklı yıkımı düşününce 2 gün sonra o gıdalara erişimimiz bitip gidecek. Zaten gıda fiyatları uçmuş, insanlar beslenemez olmuş. O zaman ne olacak? Bir elma için markette kavga mı edeceğiz? Şimdi bu insan faktörünün iklime olan katkısının küçük bir örneğini size sunduğum bölümdü. Demek ki komplocular dünya kendiliğinden ısınıyor dediğinde yalan söylemişler filan diye düşünmeyin sakın. Bakın videonun başında da dedim. Bu konuda gerçekleri sadece ortada kalabilenler anlar. Komplocuların iddialarının içinde gerçekten gerçek olan kısma geldik şimdi. Evet, insan müdahalesinin dışında dünyamız da gerçekten ısınıyor. Bu kısmı size doğru anlatıyorlar. Fakat nedense kimsenin konuşmadığı şey ise şu. Evet, bu ısınma olmasını oluyor. Daha önce de defalarca oldu. Fakat bunun sonunda ne oldu biliyor musunuz? Her şey bir anda dondu. Sene 1920. Sırp bilim insanı Milutin Milanković, dünyanın kadim presesyon hareketlerini incelemeye başlar ve bunların tarihte yaşanmış büyük olaylar ile olan ilişkisini analiz eder. Presesyon dediğimiz olay, dünyanın yörüngesinde ilerlerken eksen eğikliği yönünün değişmesi hareketi olarak açıklanabilir. Yani basitçe anlatmam gerekirse şu şekilde bir yön yalpalama hareketi de diyebiliriz. Biliyorsunuz dünyamız 23,5 derecelik bir eksen eğikliğine sahip ve bu sayede mevsimler oluşmakta. İşte Milanković yaptığı araştırmalar sonucu dünyanın temel hareketsel değişimlerinin güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşma açısını ve miktarını etkileyerek iklim değişikliğine yol açtığını öne sürdü. Bu teori Milanković döngüleri olarak bilinir ve 3 ana bileşenden oluşur. Eksentrik yörünge, eksen eğikliği ve presesyon. Eksentrik yörünge döngüsü her 100.000 yılda bir olur ve dünyanın güneş çevresindeki yörüngesinin eliptikliğinin değişmesini sağlar. Bu sayede de eksen daha eliptik oldukça ara mevsimler kaybolmaya ve kimi yerler güneşten daha çok enerji alırken kimi yerlerin daha da azalmasına sebep olur. Mesela bu açı farkı arttığında buzul dönemlerinin arttığını görürüz. Eksen eğikliği dediğimiz şey dünyanın 23,5 derecelik eğikliğinin 41.000 yıllık döngülerde 21,5'a kadar düşüp yeniden 24,5'a doğru yol alması durumudur ki bu da mevsimlerin şiddetinin değişmesine sebep olur. Ne kadar eğikse o kadar şiddetli yazlar ve kışlar olur. 26.000 yıllık presesyon hareketinin etkilerini mevsimsel şartların bölgesel yoğunluğunun değişimi olarak düşünebilirsiniz. Misal Türkiye şu an döngünün güneşten en uzak olduğu konumuna doğru gidiyor. Yani bu sebepten yazlar ve kışlar daha ılıman olacak. Ama sonraki 13.000 yıllık yeni dönemde işler tam tersine döneceği için açıdan dolayı yazlar ve kışlar sertleşmeye başlayacak. Fakat ne yazık ki insan kaynaklı ısınmadan dolayı demin bahsettiğim yumuşamayı hissedemeyeceksiniz. İşte bu döngü tabii ki yağmur ve su döngülerini de değiştireceği için bir zamanların çölleri bile zamanı geldiğinde yoğun ormanlara dönüşebilir. Ya olur mu öyle şey diyenler varsa birlikte Sahra Çölü'ne doğru bir yolculuk yapalım.
Büyük Sahra Çölü. Yaklaşık 9 milyon kilometre kare büyüklüğüyle tek başına Afrika kıtasının %30'unu oluşturan bir kum denizi. Bu sert ve amansız topraklarda bir avuç canlı türü dışında hayatın izine rastlanmaz. Suya hasret kalmış, güneşin ışınları ile kavrulmuş bir hiçlik diyarı. Bu gördüğünüzde 37 metre uzunluğunda bir Basilosaurus iskeleti, yani bir tür balina iskeleti. Şimdi ne alaka diyenler varsa bu iskelet Sahra Çölü'nde bulundu. Hem de bölgedeki diğer balina iskeleti, timsah iskeleti ve çeşitli deniz canlılarının iskeletleriyle birlikte. Ama bu nasıl olur sorusunun cevabı ise basit. Size video boyunca dediğim gibi dünyamız iklimsel döngüleri binlerce kez yaşadı. Hatta çok daha dramatik döngüler de yaşadı. İşte bu da onun örneklerinden birisi. Bulunan bu balina iskeleti tahminlere göre 40 milyon yıl öncesine ait. O zamanlar Sahra dediğimiz dev alan antik Tetis okyanusunun bir parçasıydı ve zamanla karaların ve iklimlerin değişimiyle bu halini aldı. Bu dünyanın döngülerinin ve yapısının ne denli dramatik değişebileceğini görmeniz için bir örnekti. Konumuzla alakalı olan örnek ise yine aynı çöllerde bulunan sayısız timsah, büyük primatlar ve kuşlara ait fosil kalıntılarıydı. Sadece bunlar da değil. Bölgenin zamanında bu canlıların da yaşayabileceği tropikal ormanlara ev sahipliği yaptığında Michael Benton gibi, Paul Selden gibi, Philip Gibbard gibi paleontolog ve jeologlar yaptıkları araştırmalar ile bilimsel olarak kanıtlamış, hatta 1800 yılların başlarında keşfedilen ve denizden yüzlerce kilometre uzakta bulunan Yüzücüler Mağarası denilen yerde ise 9000 yıllık olduğu düşünülen yüzen insan tasvirleri bulunmuştur. Çölün ortasında yüzen insanların figürlerinin olduğu bir mağara. Artık çok da ironik gelmiyor değil mi? İşte tüm bu bilimsel bulgular bize Büyük Sahra Çölü'nün bir önceki presesyon döneminde, yani dünyanın eksensel devinimi şimdiki gibi değilken tropik ormanlarla kaplı sulak bir alan olduğunu gösteriyor. Açı değiştikçe bu binlerce yıllık süreçte Sahra önce tropik dokusunu kaybetmiş ve bir Afrika çayırlığına, savanaya dönmüş. Daha sonra iklim sertleştikçe kurak arazilere dönüşmüş ve en nihayetinde de günümüzdeki çöl haline dönüşmüş. İşte bu mantıkla ilerlersek kabaca 20 bin yıl sonra da devinim tersine döneceği için Sahra'nın yeniden yeşillenmeye ve devinim zirve yaptığında ise tropik bir ormana yeniden dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Tıpkı yüz binlerce yıldır olduğu gibi. Şimdi bu olayı küresel iklim değişikliği ile birleştirdiğimiz yere gelelim. Size komplocuların ısınmanın insan kaynaklı olmasından ziyade bu döngülerin sebebiyle olduğunu iddia ettiklerini söylemiştim. Burada doğru olan şey şu. Evet, bu döngüler kuzey ve güney yarımküredeki mevsim sertliklerini ve ısınmayı etkiliyor. Bu doğru. Ama yanlış olan ise şu. Şu an bu döngü kuzey yarımkürede yaşayan insanlar için iyi durumda ve daha ziyade yumuşak dönemleri yaşıyoruz. Güney yarımkürenin uçlarında yaşayanlar için ise mevsimler sertleşiyor. Avustralya'da yaşanan aşırı sıcak dalgaları ya da dengesiz yağışların sebeplerinden birisi de işte bu. O yüzden Milankovic döngülerinin dünyanın genel olarak ısınmasının sebebi olduğu bilgisi doğru değil. Çünkü bu döngüler daha ziyade bölgelerin daha sert şartlara sahip olmasını ya da olmamasını sağlıyor. Dünyanın genel şartlarının bozulması üzerinde, yani konumuz olan küresel sıcaklıkların artması sebebiyle iklim değişikliği üzerinde sandığınız gibi bir etkisi çok yok. En azından insanların yarattığı etkinin yanında hiçbir şey. Çünkü bizim etkimiz 150 senede zirve yapmışken en hızlı presesyon döngüsü 26 bin yıl sürüyor ve onun da yarı turu bile 13 bin yıl sürüyor. Ve bu olay bir bölgenin ısınmasını sağlarken diğer bölgelerin soğumasını sağladığı için aslında dünyanın genel dengesini çok etkilemeyen bir döngüden ibaret. O yüzden şimdiki olayların suçunu presesyona atamayız. Daha büyük Milankovic döngülerine suçu atmaya çalışırsak da yine çok mantıklı olmaz. Ama sadece şöyle etkileri oldu diyebiliriz. Misal, size biraz önce 41 bin yıllık eksen eğikliği presesyonunda artık daha yumuşak açılara doğru yol aldığımızdan bahsetmiştim. Aynı şekilde Güneş etrafındaki 100 bin yıllık döngü de şu an daha ılıman olan dairesel dönemde. İşte bu sebepten eksen eğikliği azaldıkça bir önceki buz çağından kalma buzulların erimesine olanak verecek daha yumuşak iklimsel çağlara girdiğimizi düşünebiliriz. İşte bu sayede bu iki döngü buzulların erimesiyle dünyanın ısınmasına katkı sağlamış denebilir. Hatta kuvvetle muhtemel bu döngü 21,5 derecelik haline aldığında da şartlar uygun olursa kutupların tamamen eriyip milyonlarca yıl önceki gibi ormanlarla dolu haline geldiğini bile görebiliriz. Yani tabii o zamana insanlık diye bir tür kalırsa. Çünkü daha 10 binlerce sene var. Fakat bir kez daha demek istiyorum, bunun günümüzdeki anormal ısı artışları ile sanıldığı kadar bir alakası yok. Tüm bu doğal faktörleri birleştirsek bile etkileri insanlığın 150 senede yaptığı etkinin yanında hiç kalıyor.
Çünkü tekrar hatırlatmak istiyorum, bu döngülerin zirve yapma süreleri binlerce sene sürüyor. Fakat biz jet hızında dünyaya etki ediyoruz. Bu döngülerin dışında gezegenimizin kendi içindeki faaliyetlerinden ötürü yaşanmış dramatik ısınma ve soğuma dönemleri de mevcut. Ve bu dönemleri yaratan da misal bugün biz olduğumuz gibi önceden de başka canlılar ya da olaylardı. Fakat dünyamız hepsinden bir şekilde sağ çıkmayı başardı. Ve bunu yaparken de ona zarar veren canlıyı kendi yüzeyinden yok edip attı. Antarktika ve Kuzey Kutbu'nda yapılan derin buz çekirdeği sondaj çalışmaları sayesinde dünyamızın milyonlarca yıllık iklim ve atmosferik kayıtlarına artık ulaşabiliyoruz. Buzullarda ne kadar derine inerseniz aynı kaya katmanları gibi farklı katmanlarda farklı gaz oranları, element oranları gibi bilgiler karşınıza çıkar. Ve derinliğe bağlı olarak zamanda geriye gidileceği için yaklaşık olarak hangi yıllara denk geldiğini hesaplayabilirsiniz. İşte bu çalışmalar sayesinde milyonlarca yıl boyunca dünyada ne zaman ısının, karbondioksitin arttığını ve ne zaman düştüğünü belirleyebiliyoruz. Ve bu analiz sonucu karşımıza bu grafik çıkıyor. Şu an gördüğünüz bu grafik dünyamızın son 800 bin yıllık ortalama sıcaklık ve karbondioksit seviyesini göstermekte. Dikkat ederseniz sera gazlarının ve sıcaklığın artışı belirli bir korelasyon içerisinde. Fakat bu grafikte benim dikkatimi çeken esas şey bu artış değil. Artışlar genelde belirli bir seviyeye değince gezegenin aniden bir şekilde karbondioksit miktarını azaltıp kendini soğutabilmesi. Bu ani soğumayı ne tetikliyor? Gezegenin ne gibi bir savunma gücü var da kendisinin ateşinin belirli bir seviyenin üzerinde durmasına izin vermiyor? İşte işin ilginç yanı tam olarak burada başlıyor. Dikkat ederseniz grafiklerde 80 bin ila 100 bin yıllık döngülerde bu değerlerin zirve yaptığını, sonra zirveden önce sert bir şekilde akabinde de kademeli olarak düştüğünü görüyoruz. Bununla ilgili uzmanların çeşitli görüşleri var. Dev volkanik patlamalar, bir türün aşırı derecede çoğalması, kontrolsüz dev yangınlar, hatta meteor çarpmaları gibi. Fakat grafiğin fazla nizami olması ve eldeki son verileri değerlendirince ben de nacizane bilim insanlarının sunduğu bilgilerden faydalanarak kendi desteklediğim fikri belirtmek istiyorum. Gezegenimizin en önemli ve en kritik sistemlerinden bir tanesi Atlantik meridyenel dolaşımı denilen sıcak su akıntısıdır. Bu akıntı sistemi ekvator bölgesinden sıcak suyu alarak Kuzey Atlantik'te soğuyana kadar taşır. Bu hassas sistem dünyanın iklim dengesi konusunda belki de en büyük öneme sahip sistemlerinden birisi. Çünkü kutup bölgesinde biriken soğuk havanın kuzey ülkelerine inişini engeller. Fakat bu sistemin çok hassas bir ayarı var. Ne mi? Tuzlu su, tatlı su dengesi ve okyanus suyu sıcaklığı farkı. Maine Üniversitesi'nde görevli okyanus bilimci Dr. Levke Sezar, son yıllarda yapılan araştırmaları inceleyerek Kuzey Atlantik akıntısının son 1600 yılın en zayıf dönemine girdiğinin tespit edildiğini bizimle paylaşmıştır. Bu yavaşlamanın özellikle son 150 yılda ciddi şekilde arttığının da altını çizmiştir. Yani sanayi devrimi ve atmosfere yayılan karbondioksit miktarındaki patlama ile. Bu global çapta ısınma denizlerin sıcak su, soğuk su farkını azaltarak akıntıyı zayıflattığı gibi buzullardaki erimenin hızlanması ve tatlı suyun denizlere dökülmesi ile birlikte de tatlı su, tuzlu su farkı bozulmakta ve tüm bu etmenler Atlantik akıntısını zayıflatmakta. Peki Atlantik akıntısı durursa ne mi olur? Tufan serisi videolarımı izleyenler aslında ne olacağını daha önce duydular. Bu akıntı insanlık tarihinde bir kez daha durmuştu. Bundan 12.500 sene kadar önce. Ve o olay sonrası kutuplarda biriken soğuk havayı durduran bariyer gittiği için uç kuzey ülkeleri birkaç gün içerisinde donarken takip eden birkaç senede günümüz Karadeniz'ine kadar neredeyse tüm kuzey yarımküre kar ve buzun altında kalarak yaşanmaz hale gelmiştir. İşte o grafiklerde gördüğünüz bir anda tepeden sıcaklığın ani düşmesini bu bilimsel veri son derece iyi bir şekilde bize gösteriyor. Bununla beraber size biraz önce 100 bin yıllık Milankovic büyük yörünge döngüsünden de bahsetmiştim. Hani eliptik açı arttıkça sert koşulların arttığı ve bunun buzullaşma ve buzulların erimesi gibi olayları tetiklemesi durumu. İşte görünen o ki bu iki temel faktör aslında milyonlarca yıldır birbiriyle el ele hareket ediyorlar gibi. Ve doğal bir şekilde dünyanın ısısının belirli bir seviyenin üzerine çıkıp tüm yaşamı riske atmasının önünde duran bir acil durum sigortası gibi hareket ediyorlar. Tek fark dünya bu sefer öncekilerden farklı olarak çok tehlikeli ve bencil bir türe ev sahipliği yapmakta. Yani biz insanlara. Demin gösterdiğim grafiklere tekrar bakalım. Sıfırdan sonrası, bizim milattan sonrası dönemimizi gösteriyor. Bakın yine döngüde sıcaklık çizgisi tepeye varmak üzere. Fakat karbondioksit çizgisi nerede derseniz işte ta burada. Günümüzde atmosferdeki karbondioksit miktarı akıl almaz bir düzey olan milyonda 420 birime çıkmış durumda.
Bu değere dünyamız en son 3 ila 5 milyon yıl önce Pliyosen döneminde ulaşmıştı. Ve akabinde gezegenimiz yine bir şekilde büyük buzullaşma dönemine girerek kendini on binlerce yıl içinde soğutmuştur. Tabi bu esnada o ısınmaya sebep olan organizmalar ve canlılar büyük ölçüde gezegenimizin yüzeyinden silinip gitmiştir. Yani dünyamız son derece dirayetli bir gezegen. İnsanlık şu an ona cahilce ve bencilce bir şekilde saldırıyor. Kaynaklarını tüketip dengesini bozuyor. Fakat halen farkına tam olarak varamadığımız şey, biz bu gezegende tahminlere göre sadece 400 bin senedir varız. Fakat gezegen 4,5 milyar yıldır burada ve bunca zaman içerisinde insanlardan çok daha beter olaylarla da karşılaştı ve nihayetinde hepsini bertaraf edebildi. Şimdi size soruyorum, daha teknolojik olarak emeklemekten yürümeye yeni geçmişken gezegenden bir tokat yediğimizde bizden geriye ne kalır? Bütün Amerika, Asya, Avrupa, neredeyse Türkiye'ye kadar amansız soğukların altında donarken teknolojimizden geriye ne kalır? Ve ekosistemin çökmesiyle birlikte insanlıktan geriye ne kalır? Bilim insanları Kuzey Atlantik akıntısının durmasının çok yakın olduğunu söylüyorlar. Bu olduğunda biz de bizden sonrakilere varlığımızı hatırlatacak anıtlar mı dikeceğiz? İleride hayatta kalanlar bizler için tufan öncesi medeniyetler mi diyecekler? Bunları insanlık daha önce yaşadı. Size son haftalarda bununla ilgili sayısız örnek sundum. Şimdi ise bilim insanları hızla böyle bir döneme doğru gittiğimizi bize gösteriyorlar. Sadece onlar da değil. Dünyamız da bizzat yaşamsal verileriyle bizi uyarıyor. Daha önce çağları kapatıp kendimi kurtardım, yine aynısını yaparım diyor. Halen kulağımızı bu gerçeklere tıkayacak mıyız? Halen televizyon programlarına çıkıp yok ya küresel ısınma yalan, elitlerin nüfus azaltımı projesi mi diyeceğiz? Arkadaşlar çıkın dışarı kendiniz bakın. Benim memleketim Kayseri. Ben üniversiteyi kazanana kadar orada yaşadım. Kayseri'de Erciyes Dağı'nın karının bittiğini nesillerdir kimse görmemişken son yıllarda Erciyes'te kışın kar kalınlığı 2 metre olunca sevinir olduk. Yazları zaten hak getire kar filan kalmıyor. Çocukluğunuzun geçtiği yerlerdeki iklimsel ve doğasal değişimleri siz yazın. Dünyanın çatısı Himalayalardaki binlerce senelik buzullar eriyor. Ani sıcaklık dalgalarından dolayı Sibirya'da bile yangınların önüne geçilemiyor. Dünya çapındaki iklim anomalilerinin sayısı zıvanadan çıkmış durumda. Şu grafiklere bir bakın. Bunları siz de görüyorsunuz. Normalde 3 ayda yağacak yağmur bir günde yağar oldu. İlkbahar, sonbahar mevsimleri yok olmaya başladı. Bunları görmek için araştırmacı olmanıza gerek yok. Mevsimsel dengesizliklerin nasıl arttığını görüyorsunuz. İşte bunlar hep Atlantik akıntısı gibi ana iklimsel sistemlerin bozulmasından ötürü oluyor. Bu bozulmanın en büyük sebeplerinden birisi de insanlığın yaydığı akıl almaz miktardaki sera gazları ve ekosisteme verdiğimiz zarar ile dünya çapındaki ortalama sıcaklığın artması. Benim şu an size verdiğim bilgiler gizli bilgiler falan değil. Hatta petrol şirketlerinin yaklaşık 60 senedir bugün bunların yaşanacağına dair bilimsel verilere sahip oldukları ortaya çıktı. Yani onlar bile biliyorsa bu sistemin başındakiler hayli hayli biliyorlardır değil mi? Ama dikkat ederseniz kimse bir şey yapmıyor. Peki neden yapmıyorlar? Gelin biraz da işin gerçekten komplo teorisi kısmına girelim. Girelim ki insanlığın nedenli manyak bir tür olduğunu bir kez daha anlayın. ExxonMobil, Shell, BP, Pentagon ve daha pek çoğunun yıllar boyunca bağımsız enstitülere iklimsel değişiklik raporları hazırlattıkları, özellikle Trilateral Komisyonu gibi, Bilderberg grubu gibi Amerika'nın kararlarında önemli rol oynayan think tanklerin, yani kabaca çevirirsem düşünce danışmanlık gruplarının senelerdir süper bilgisayarlar eşliğinde olası virüs salgınlarını, olası ekonomik çöküşleri ve olası iklimsel krizleri modellediklerini artık biliyoruz. Aslında bunu kendileri de açık açık itiraf ediyorlar zaten. Ki o zamanlar daha ortada yapay zeka bile yoktu. Şimdi kim bilir neleri modelliyorlar. İşte dikkat ederseniz iklim krizi derinleştikçe bu adamların ağzından büyük reset gibi kavramların da artarak çıktığını görmeye başladık. Ekonominin baştan aşağı değiştiği, mal sahipliğinin azalacağı, sistemlerin daha ortak kullanılacağı garip bir sosyalizm, komünizm, kapitalizm karışımı bir sistem. Fakat bunun önünde büyük bir engel var. Bu sistemi 8,5 milyar insan ile kuramazsınız. Kaynaklar ve şu anki mantalitesiyle insanlar buna izin vermez ve yine gerisin geriye vahşi kapital sisteme döneriz. Peki o zaman bu engeli nasıl ortadan kaldırırsınız? Cevabı basit. Sadece bekleyerek. İklim değişikliği öyle bir günde geri dönülmez kırılımı yaşamaz. Evet artık limitlere gelmiş olsak bile o grafiğin 800 bin yıllık olduğunu unutmayın. Kırılım, jeolojik olarak aşırı hızlı bir zaman olan 150 yıl, 250 yıl sürse bile oho o sürede neler yaşanır neler. Bu arada kırılımdan kastım Atlantik Okyanus akıntısının tamamen durup kutup havasının bir anda aşağıya inmesi.
İşte bu adamların yapacağı kırılım dönemi içerisinde ortalığın yanmasına izin vermek. Bırakalım Hindistan'daki 1,4 milyar insan kuraklık yüzünden birbirini doğrasın. Bırakalım Çin susuzluktan kavrulsun. Bırakalım Amerika, İngiltere kuzeyden gelen ani soğuklar ile mahvolsun. Sonrasında açlık, kuraklık, toplu göçler derken gezegen çapında huzursuzluk çıksın. İç savaşlar, yeni pandemiler ve ekonomik çöküşleri tetiklesin. Ve insanlar birbirini yiyerek o nüfusu azaltsınlar. Ondan sonra denizde boğulmak üzere olan çırpınan insanlığa bir can simidi olarak yeni sistemi sunalım ve o can simidine sarılmaya mecbur bırakalım demeleri yeterli değil mi? Bakın iklim değişikliği süper zenginleri, elitleri etkilemez. Adam X ülkesindeki evi sıcak olursa Y ülkesindeki daha serin evine gider. Ama biz olduğumuz yerde kaynaklar için birbirimizi yeriz. Hayır bir de işin komiği bu olayları çok önemsiyorlarmış gibi kendi kendilerine Paris İklim Anlaşması gibi kararlar alıyorlar. Fakat kimsenin ne uyduğu var ne uyguladığı var. Anca boş laf, boş şov. Bakın en basit örnek Leonardo DiCaprio. Seneler boyunca iklim değişikliği elçisi olarak sağda solda boy gösterdi durdu. Fakat aynı Leonardo DiCaprio o güzel mesajları verdikten sonra özel jetiyle İtalya'ya uçtu, dev bir yat kiraladı, birkaç ay boyunca o kıyısının bu ülke benim gezdi, yedi, içti, çılgınca tüketti ve sonrasında yine özel jetiyle Amerika'ya döndü. Kendisinin bu seyahati boyunca oluşturduğu karbon ayak izi benim yaklaşık 40 senede oluşturduğum ile aynıymış. Ama durum buyken bu adamlar gelip benim oturduğum yerde oturmamı, benim hiçbir şey almamamı bana dikte ediyorlar. Ve bir de üstüne üstlük bizim Maliye Bakanı çıkıyor, bir de senden karbon vergisi alacağım diyor. Be güzel kardeşim, ben zaten elimden geldiğince su tasarrufu yapıyorum. Ekonominin içinden geçtiğiniz için artık eskisi kadar gezip yiyip içemiyorum da. Zaten orta sınıf elinden geldiğince kurallara uymaya çalışan bilinçli insanlardan oluşuyor. Canımızı mı alacaksınız be meziyetsizler? Biraz da o dediğiniz önlemleri esas küresel iklim değişikliğinin sebebi olan şirketlere uygulasanıza. Esas tasarrufu önlemleri kamuda yapsanıza. Sen ve meslektaşların bu uyarıyı gidip Leonardo DiCaprio'ya, Davos zirvesinde iklim konuşmaya özel jetleriyle, onlarca korumaları ve dev konvoyları ile gidip binlerce kişinin yayacağı karbonu birkaç günde yayan tiplere ve türevlerine yapsanıza. Ama hayır. Dediğim gibi elitler keyfe devam ederken biz halk kontrol altında tutulması gereken esir zümreyiz ne yazık ki. Ve benim en üzüldüğüm kısım gerçekten şu anki teknoloji ve imkanlar ile bu gidişatı tersine çevirebilirler. Buna gerçekten imkanları var. Ama ısrarla bunu yapmıyorlar. Önceden ben de bu olaylara yok ya komplodur bu kadar da olmaz derdim. Yanlış anlaşılmasın, iklim değişikliğine değil. Ona karşı önlem almayanlara. Ama son yıllarda gördüğüm bu iklim vurdum duymazlığı, bu yalandan şövenist tavırlar ve bir de üstüne bu yeni dünya düzeni diyebileceğimiz şeyin altyapısal çalışmalarını ve vaatlerini görünce gerçekten kafamda artık bu adamların bu işi dünya nüfusu en azından 2-3 milyara kadar inmeden bitirmeyeceklerini anladım. Bu da aşağı yukarı en fakir işçi kesimi yok etmek demek. Zaten dikkat ederseniz yapay zeka ve robotik teknolojileri de tam iklim sorunları zirve yaparken artık işçi sınıfına ihtiyaç kalmamaya başlamışken hazır hale geliyor. Tesadüf mü? Ben şahsen tesadüflere inanmam. Robotlarla değiştirilmiş bir işçi sınıfı, azalmış bir nüfus, yeni devlet ve ekonomi yapısı ve hoş geldin yeni dünya düzeni. Sonrasında da hızlı bir şekilde iklim dengeleyici teknolojiler ile yaraların sarılıp geçmişin unutulması. Adamlar da kendilerine göre haklılar vallahi ne diyeyim. Zaten böyle giderse insanlık olarak toptan ölüp gideceğiz. Onlar da yumurtayı kapıya kadar dayandırıp sayıyı azaltıp sonra yeni düzen ile biz devam ederiz diyorlar. Dedim ya kendilerine göre haklılar. Yıllarca biz de bu adamların zengin olmasına, gücü ele geçirmelerine izin verdik. İşte şimdi de gözümüze soka soka at koşturuyorlar ve sonumuzu hazırlıyorlar. Bakalım zaman ne gösterecek? Kim bilir? Belki planları ayaklarına dolanır. Belki içlerinden birisi çıkar, daha insani bir şekilde iş oralara gelmeden dünyayı bu teknolojiler ile tanıştırır. İnsan çok değişken bir canlı olduğu için kesin konuşmak zor oluyor. Fakat şu bir gerçek ki gidişat iyi değil. Tüm bu komplolar filan bir yana sizler de lütfen elinizden geldiğince gezegene faydalı olun. Fırsat buldukça ağaç dikin. Sizin olmasa bile doğada çöp görünce toplayın. İklim değişikliğine karşı mücadele veren firmaları destekleyin. Elektriği, suyu boşa harcamayın. Evet belki bu yaptıklarımız ateşe su taşıyan karıncanın durumu gibi çok etki etmez. Ama en azından safımızı belli edelim. Ben dikkat etsem bile baştakiler etmeyecek. O yüzden benden sonrası tufansa tufan demeyelim. Yaşamın, insanlığın, doğanın yanında yerimizi alalım. Elimizden geleni yapalım. Sonrasında da artık bırakacaksak kadere bırakalım.
Ben olasılıklar ne kadar kötü olursa olsun umuda odaklanmayı seven biriyim. Ve bu konuda bana en büyük umudu veren şey ise güneş enerjisi. Nükleer füzyon falan değil. Tamam, o da büyük bir olay ama kıyaslarsak net güneş enerjisi. Videonun başında size güneşin dünyaya her 2 dakikada tüm insanlığın bir senede kullandığı enerjiyi gönderdiğinden bahsetmiştim. İşte bu anormal büyüklükteki enerjiyi daha verimli şekilde yakalamayı başarırsak bu video boyunca anlattığım tüm sorunları çözebiliriz. Şu anki güneş panelleri maksimum %25 kadar verimlilikle çalışıyor. Tabii sonrasındaki kayıpları ekleyince bu oran doğal olarak düşüyor. Yeni nesil paneller olan perovskitler ise bu değeri 2'ye katlamaktan bahsediyorlar. Bu inanılmaz bir devrim olur. Hele ki ileride bu oranı %70'lere çıkaran bir gelişme yaşanırsa işte o zaman insanlığın enerji ihtiyacını tertemiz bir şekilde karşılamış oluruz. Ve tüm o nüfus azaltma gereksinimi biter gider. Çünkü perovskit panellerin hem maliyeti çok düşük hem de tüm yüzeylere kağıt gibi uygulanabiliyormuş. Rüya gibi bir teknoloji. Benim en büyük umutlarımdan birisi bu teknolojinin bir an önce vaat edildiği gibi geliştirilip tüm kullanıcılara sunulması. Bakalım zaman ne gösterecek. Ama şunu asla unutmayın, dünyanın var olmak için biz insanlara ihtiyacı yok. Bizim var olmak için dünyaya ihtiyacımız var. Gezegenin tüm havasını zehirlesek, tüm sularını kirletsek bile dünya birkaç milyon yıl içinde tüm izleri silip kendini yeniden düzeltebilir. Ama o süreçte biz insanlar yok olup gitmiş oluruz ve cahilliğimizin ve egomuzun izleri boşluktaki yankılardan ibaret olur. Gelecek her iki türlü de heyecan verici. Görünen o ki ya bir korku filminin heyecanına sahip olacak ya da güzel bir bilim kurgu filminin. Bunu seçmek bizim elimizde. İklim konusu gerçekten insanları çok kutuplaştıran bir konuydu. Ben de elimden geldiğince her iki tarafın doğru iddialarını gerçekleriyle birleştirip size sunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Konu ile alakalı araştırma yapmak isteyenler için açıklamaya çeşitli kaynaklar bırakacağım. Bu sayede isterseniz siz de kendi araştırmalarınızı yapabilirsiniz. İçerikleri sevdiyseniz kanala abone olmayı ve bu videoyu özellikle çevrenizle olabildiğince paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.